Evet efendim, 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sıradaki konuğumuz hepinizin yakından tanıdığı diş hekimi Zuhal Uygur'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Gayet keyifliyim. Siz nasılsınız? Çok iyi görünüyorsunuz. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür Bizler de ediyoruz. sizi gördük. Hem daha keyifli olduk hem de gözümüz gönlümüz açıldı hocam. Ne güzel, ne güzel hep beraber. Bugün diş ağrılarından konuşalım istiyorum. Değil mi hemen? Aynen. Çünkü diş ağrıları çocukluğumuzdan beri aslında bizim dişçi fobimizin temel sebeplerinden biri. Diş ağrılarını nasıl sınıflandırırız? Diş ağrılarının kaç çeşidi vardır? Biraz bahsedelim mi? Diş ağrıları kendi içinde çeşitlilik gösteriyor aslında. Hafif şiddetli, orta şiddetli ya da yüksek şiddetli ağrılar olabiliyor. Özellikle gece başlayan çok şiddetli, hiçbir yani anestezi dışında hiçbir şeyle durdurulamayan ileri derece ağrılarımız da var. Hafif ağrılarımız da var. Burada özellikle ağrıları anlatmak istememin nedeni hastaların çünkü ilk diş problemiyle ilgili hissettikleri şey bu. Yani orada bir rahatsızlık hissediyorum. Hafif ağrı, acaba gitsem mi, gitmesem mi hekime diye orada bir şeye başlıyorlar. O yüzden ağrıları çeşitlerini tanıması adına birkaç şey anlatmak istiyorum. Şimdi her ağrı dişten kaynaklanmayabiliyor. Dişte bazen çürüğün derinleşmesiyle, pulpaya ulaşmasıyla bir ağrı başlayabiliyor. Diş kendisini hissettirebiliyor bu ağrıyı. Onun dışında diş etinde bazen diş ya da diş etinde travmalar olabiliyor. Onlar da diş ağrısına neden olabiliyor. Hatta bruksizm hastalarında bir de üzerine kuru yemiş tüketimi vesaire olduğu zaman bile diş ağrıları hissedilebiliyor. Böyle birkaç gün devam eden, sonra tabii kesilebilen. Evet, bende var hocam. Sürekli maseter botoksu yaptırıp toparlamaya çalışıyorum. Böyle gerçekten beynimde hissettiğim ağrılar oluyor. Ancak maseter botoksuyla böyle biraz daha konforlu bir alana geçebiliyorum. Çünkü gerçekten rahatsızlık verici aslında. Evet, yani sadece dişten kaynaklanmıyor. Orada var, kaslardan ve kemiğe gelen, dişlere gelen yükten kaynaklı bir ağrı var. Bir de hani yüzün şeklini de bozuyor tabii ki, değil mi? Özellikle hani maseterlerimize çok yüklenince böyle dışarıya doğru çerçeveli bir yüz oluyor ya. Çok kare, erkeksi. Değil mi? Çok erkeksi. Yani o feminenlikten uzaklaştırıyor bizi kesinlikle. Yani ne yapıyoruz? Maseter botokslarını dokunduruyoruz. Yüzümüz böyle daha fresh, değil mi? Daha V hale gelmiş oluyor. Evet, çok yani onu görmek, deneyimlemek inanılmaz keyifli gerçekten. O hafif çıkıntı ve üçgeni görmek güzel oluyor. Çürük nedeniyle olan ağrılar bir süre hafif hissettirebiliyor kendisini ama derinleştiğinde, pulpaya ulaştığında artık kesilmeyen sürekli bir ağrı haline gelebiliyor. Bizim en çok kliniğe hastaların başvurduğu anda bu an oluyor. Aslında bundan önceki dönemde hafif bir şekilde hissedilmiş olabiliyor. Onlar da başvursalar çözüm daha kolay olabilir. Travmadan kaynaklı ağrılar birkaç gün devam ediyor, ondan sonra kesiliyor. Yani sürekliliği olmuyor. Bazen yediklerimiz nedeniyle diş etinde küçük yaralar oluşabiliyor ya da bazı hastalarda bazı vitamin eksikliklerinde aftlar oluşabiliyor. Aftlar bile diş ağrısı gibi ağrı hissettirebiliyor. Aslında orada önemli olan ağrıyı yani ağrı bir tür tepkidir aslında. Yani orada bir tepki var. Vücut ya da dişim bana bir tepki veriyor. Bunu bir dinlemek ve ne olduğunu görmek adına bir kontrole gidilebilir. Yani ne kadar erken dönem o kadar faydalı olacaktır. Çünkü bu ağrının daha ertelendiği dönemlerde eğer çürükten kaynaklı bir ağrı yaşıyorsak bu pulpaya ulaşan o çürüklerde ağrı kesilmeyecek. Yani çözüm çok şiddetli ağrılara geçebilir. Hatta dişin kökü enfekte bile olabiliyor artık. Hani o bir yıkıma doğru gidiyor o çürüğün yıkıcı etkisinden dolayı ağrı daha da büyük bir soruna doğru gidiyor. Ama
dediğim gibi her ağrıda şey değil, çürükten kaynaklı olmayabiliyor. İşte maseter değil mi? Maseterden kaynaklı olan ağrılar Evet, olabiliyor. onlar Diş sıkmadan, yani mesela ben çok sıkıyormuşum, farkında değilim dişlerimi. Yani hangi arada yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Fakat burada Geceleri, sıkmaktan ötürü gece uyurken aynen muhtemelen. kayalarım Geceleri. oluşuyor. Yani bildiğiniz buralarda kaya oluşturuyorum ben sıkmaktan ötürü. İşte öyle zamanlarda mesela çok baş ağrısıyla uyanıyorum. Baş boyun ağrıları olabiliyor. İnanılmaz ağrılar yani yansıyan oluyor. ağrılar olabiliyor. Gerçekten rahatsızlık verici, yani hani kişinin konfor alanını yok eden bir şey, ağrı bunlar. Bir de bazen diş ağrıları yansıyan ağrılar şeklinde de karşımıza çıkıyor. Yani bazen hasta geliyor kliniğe, ya üst dişim ağrıyor, bir bakar mısınız? Hayır, hiçbir şey yok. Alttaki dişinde çürük olabiliyor. Başka bir problem olabiliyor. Diş ağrılarının da böyle bir şeyi var. Birbirini böyle etkileme durumu var aslında. Evet, etkileme durumu Zincir var. şekilde gidiyor. Zincir şeklinde gidiyor. Bazen işte trigeminal nevralji dediğimiz bir ağrı türü var. Yani dişlerin hiçbirinde bir problem yok ama bir sinirin bir şekilde uyarılması ya da o şey olması nedeniyle gelişen bir ağrı var. Ağrı çok değişken olabiliyor. Hafif, orta, şiddetli, artık yani her halükarda bir erken dönem bir muayene olmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki hocam, şimdi tabii ağrıları konuşuyoruz. Diş ağrısı, işte kaslardaki ağrı, çene ağrıları, yani birbirinden farklı ağrılar var aslında. Şimdi diş ağrısıyla çene ağrısını birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Zamanları aslında çok bize küçük tüyolar veriyor. Çene ağrıları genelde bütün gece dişlerimizi sıktığımız için sabahları kendisini hissettirir. Ağzınızı açmakta zorlanırsınız. İlk kahvaltıda ilk lokmayı çiğnerken böyle biraz ağrıyı hissedersiniz. Bu bir kriter. Diş ağrıları da ağırlıklı olarak hani akşam gece biraz daha vücut salgılarıyla o ağrıyı tetikleyebiliyor. Gece ağrıları daha çok olur. Tüm ağrıların gece arttığını düşünüyorum. Evet. Mesela öksürük de öyle değil midir? Yani hani gündüz daha pasifize geçer. Evet. Gece birdenbire zorlamaya başlar. Evet. O yüzden bir diş de öyle. Yani diş ağrıları gece çok artabiliyor. Histamin salgısı bu vücuttaki şeyi arttırıyor. Gece ağrılarının artmasına neden oluyor. Aynı şekilde ben de öyle düşünüyorum öksürükle ilgili. Gece artıyor. Bazen hiçbir şey olmaz ama bir uyaran geldiğinde, sıcak ya da soğuk bir şey içtiğinizde ağrı olabiliyor. Bunlar genelde diş ağrılarından, çürük ağrılarıdır. Tatlı bir şey yediğinizde, daha lokalize bir yerde ağrı hissediyorsak bu çürük, çok da tam derinleşmemiş bir çürük belirtisidir aslında. Tabii bunları kayda almak lazım, ikisi arasındaki farkı. Çene ağrıları yine çift taraflı ve yaygın olur. Diş ağrıları daha lokalizedir, yani bölgesel karşımıza çıkar. Çene ağrıları biraz şakaklara vurabiliyor aslında. Ben çok şakağımda hissediyorum hocam. Bilmiyorum, şu an kendimden örnekler vermek zorundayım bu konuyla ilgili. Ya aslında şöyle, bu ağrıların çoğu çene ağrıları ve günümüz ve stresle çok aslında özdeşleşen ağrılar. Yani bruksizm eşittir neredeyse stres demek. Günlük hayatımızda çok stresli. Hepimizin daha sık yaşadığı ağrı bir tür çene ağrıları aslında. O yüzden masater botoksları ve plaklarla... Vazgeçilmezim hocam. Biz de klinikte çok yapıyoruz ama artık gerçekten... Çok fazla danışan da bu konuda çok bilinçli. Evet. Çünkü diş hekimleri yönlendirebiliyor. Çünkü her hekim biliyorsunuz çok yapmıyor. Yapanlar da var ama hani danışan geldiğinde birincisi gerçekten hasta konforu için çok önemli. Çünkü o ağrılar yok oluyor. İkincisi bir de estetik bir tarafı var. Hani o kare yüzü yumuşatıyor, daha feminen bir hale getiriyor. Ben hep öyle söylüyorum. Maseter botoksunu deneyimledikten sonra gerçekten vazgeçemiyoruz aslında. Bir de daha hızlı sonuç alınabiliyor. Evet. Yani çok daha erken sonuç alınıyor. Çünkü diş sıkma bir kronik bir rahatsızlık.
Plaklarla bir süre kullanıyor hasta ama yine o kas tonusu değişmiyor. Yine kas kuvveti, aynı kuvveti uygulamaya devam ediyor. O yüzden yani masseter botoksta o bir kas pasifize olunca bir hızlı bir rahatlama oluyor. Tabii çok doğru ellerde yapılması lazım. Kesinlikle. Aksi takdirde değil mi? Ben çok örneğini dışarıda gördüm. Biraz merdiven altı salonlarda yapılmış sanıyorum. Tabii çok önemli kaslarımız olduğu için o masseter bölgesinde kaydıranlar olabiliyor. Gülüşler bozulabiliyor. Simetri çok önemli simetri zaten. ya dozu fazla kullanılmış. Yani o yüzden böyle hani o ağrıdan kurtulayım derken gerçekten asimetrisi olan, işte gülerken ifadesi bozulan çok fazla kişiyle karşılaştım. Aslında masseter botoksu böyle dışarıda yapmaktan biraz hani bilinçsiz kişiler çok yapmak istemeyecekleri bir botoks diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir kas kütlesini bloke ediyorsunuz. Yani diğer botoksta daha ince kas grupları biraz daha şey yapabiliyorsunuz ama masseterde bayağı geniş bir kitleyi bloke etmek o gerçekten şey istiyor, önemli bir konu. Kesinlikle emin ellerde yapılması gereken. Hocam tırnak salonlarında bile botoks yapıldığını düşünecek olursak merdiven altı yerlerde gerçekten fazla cesaretli kişiler zaman zaman bu tarz hiç de uygun olmayan uygulamalar yapabiliyor ki kişilerin canı çok yanıyor. O yüzden Evet. ekran başındaki izleyicilerimizi ben bir kere daha uyarmak istiyorum. Lütfen her işin uzmanına gidelim efendim. Kesinlikle, kesinlikle. Ya bir de bildikçe, şimdi bilmeyen kişiler daha cesur olabiliyor ama öğrendikçe o Değil mi? Komplikasyonlarını görüp aslında biraz Tabii, daha tabii, tedirgin yapıyorlar yani. Evet, biraz daha güvenli alanda kalmayı tercih ediyorlar. Kesinlikle yani bilgi kıymetli bir şey. Burada tabii diş ağrılarının nasıl, tabii ağrı kesiciler veriyoruz ama başka yöntemler var mıdır ağrı kesiciler dışında? Diş ağrıları eğer şeyse Nasıl giderilir? Kas ağrısı yani kas nedeniyle işte kas gevşeticilerle ya da diş ağrı kesicilerle bir nebze fayda sağlayabiliyoruz ama çürük genelde uyarana açık olduğu için çürük gibi ağrılarda tedavi etmemiz gerekiyor. Tabii o boş alanı kapatmak lazım. Evet yani o işte ilerlemiş çürüğü temizleyip orayı kapatıp restore etmek lazım. Hani gerekirse de kanal tedavisi yapılması gerekiyor. İşte diş eti travmalarında biraz daha işte hastaya palyatif şeyler önerebiliyoruz ama onlar biraz daha kendiliğinden iyileşen yaralar oluyor. Çünkü ağız ortamı aslında beslenmesi ve tükürüğün yıkayıcı özelliği olduğu için son derece şey bir ortam. Yaraların hızlı iyileşebildiği bir ortam. Evet. Onun dışında işte eğer kötü restorasyonları varsa bazen şey bile hastanın dişinde çürük yoktur, travması yoktur. Yanlış kötü restorasyonlar bile ara yiyecekler sıkıştıkça diş ağrısına neden olabiliyor. Yemeklerden sonra başlayan ağrılardan bir şey de bu oluyor. Yani araya uyumsuz restorasyonlardan kaynaklı diş ağrıları olabiliyor. Yani onları değiştirmek lazım, yenilemek lazım. Yine de yani her türlü her şekilde diş hekimine gelmesi gerekiyor. Evet. Verdiğiniz kıymetli, değerli bilgiler için bir kere daha teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür İyi ki ederim. geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. İyi ki beni ağırladınız. Teşekkürler. Her zaman. Evet efendim, 8'de Sağlığın bugünkü konuğu diş hekimi Zuhal Oygur'du. Kendisiyle diş ağrısı çeşitlerini, çene ağrısından farkını ve aslında bruksizmle konuştuk. Verdiği değerli bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de kalın, sağlıkla ve güzellikle kalın efendim.